Merhabalar, hoş geldiniz. Kız bebekler için uyumlu tulum çalışmamızı yapacağız bugün. Tulumumuzun büyüklüğü tabii benim 3-6 ay arası uyumlu oldu. Santim olarak ölçülerini videonun sonunda verdim. Oradan baktıktan sonra örgünüze başlayabilirsiniz. Tulumumuz için 2 tane ip kullanacağız. 3,5 numarayla örüp ilerleyeceğiz. Arkadan görüntümüz bu şekilde. Bu modelde yine benden çok istendiği için çalışıp sizin için tüm detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Örgümde kullanacağım şiş numaram 3,5 olacak. Sizin elinizin sıklığına göre 4 numarayı da tercih edebilirsiniz. Kullanacağım ipim de daha önceki çalıştığım V ajur modeldeki iplerimin devamı olan Nako sateni çalışacağım. Renk numarası da 10470. Bu tabii ki reklam veya işbirliği değil. Tamamen benimle çalıştığımı anlamanız için hangi iple ördüğümü. Bunu soracak arkadaşlar için bu bilgiyi verdim. Aslında yazlık tulumları, kısa şort askılı tulumları koton iplerle de örerseniz aslında daha kullanışlı olabilir. Şimdi biz tulumumuzu arkadan başlayacağız. 3,5 numaralı şişime 18 tane ilmeğimi attım. Şöyle ki ilk önce arka parçayı bir miktar öreceğiz. Sonra ön parçayı öreceğiz. Her iki tarafı birleştirip yuvarlak misinalı örgüyle örüp ilerleyeceğiz. O aşamaya kadar normal şişle örebilirsiniz. Ondan sonra misinalı şişe ihtiyacımız olacak. Şimdi arka için şişime 18 tane ilmeğimi attım. Şurada ipimi bağladım. Ve burası örgümün arka yüzü oluyor. Burada 18 ilmeğimin hepsini ters örgülerle örüyorum. İlk ilmeğimi de ördüm. Sonrasında ilmek toplayacağımız için bacak çevresinden ben ilk ilmekleri de öreceğim. 18 ilmeğimizin hepsini ters olarak örelim. Ön yüzde hemen sağında solunda artırmalar yapmaya başlayacağız. Birinci sıramı ters örgülerle tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Burası benim örgümün ön yüzü. Örgümüzün her ön yüzünde artırma yapacağız. Başında ve sonunda. İlk ilmeğimi örerek aldım. Burada gizli artırma yapıyoruz. Şöyle şişime çapraz bir görüntü verip takıyorum ipimi. Gizli artırmamı yapmış oldum. Şişimde bir ilmeğim kalana kadar ortadaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bildiğiniz gibi gizli artırma yapabilirsiniz. Bunun hiç önemi yok, fark etmez. İlerledim. Şişimde bir tane ilmeğim kaldı. Burada da bir gizli artırma yapıyorum. Şöyle çapraz görüntü verip şişime taktım. Son kalan bir ilmeğimi de ördüm. Şu an şişimde 20 tane ilmeğim oldu. Arka yüzde hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmekleri olduğu gibi, yani ters örgülerle örüyorum. İlk ilmeğimi yine örerek aldım. Artırdığım ilmeği de çapraz olarak örüyorum ki açılmasın. Delikli ajur görüntüsü oluşmasın. 20 ilmeğimizi örelim. Ön yüzde yine artırma yapacağız. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örüyorum. Bir gizli artırma. Ortadaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir ilmeğim kalana kadar. Bu sırada da 22 ilmeğim olacak. İlerledim. Şişimde bir tane ilmeğim kaldı. Yine gizli artırma yapıyorum. Ve son ilmeğimi örüp örgümü çeviriyorum. Tamamen örgümüzü bu mantıkla örüp ilerleyeceğiz. Ta ki şişimizde 60 tane ilmeğimiz olana kadar. Örgümüzün arka yüzünde bütün ilmekleri ters olarak öreceğiz. Ön yüzünde de başında ve sonunda gizli artırma yapacağız. Bu kadar basit. Bizler tabi her sırayı göstermeyeyim. Gerekli artırmaları yapana kadar örelim. Sonra beraber devam edelim. Tulumumuzun arka tarafını 60 ilmek olana kadar örgümün her ön yüzünde sağında ve solunda artırmalar yapmaya devam ederek ördüm. Bu aşamaya kadar ters sıralarımı saydığımda 43-44 sıra gibi oldu. Santim olarak da ölçtüğümde 13,5 santim çalışmış olduk. Şimdi bu parça bu şekilde bırakıyorum. İpimi de şöyle kestim, gördüğünüz gibi. Bu parça kenarda bekleyecek. Ön tarafı çalışacağız. Ön taraf için de yine 3,5 numaralı şişime tam 18 tane ilmeğimi attım. Bu 18 ilmeğimi hiç artırma yapmadan ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak tam 9 sıra ördüm. 2, 4, 6, 8, 9 sıra ters örgüm görünüyor. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve arka tarafta olduğu gibi başında ve sonunda artırma yapacağım burada. İlk ilmeğimi örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Ortadaki düzlerimi örüyorum.
İlerledim. Şişimde bir tane ilmeğim kaldı. Burada da bir gizli artırma yapıyorum. Son kalan ilmeğimi örüyorum. Arka yüzde yine arka tarafta yaptığımız gibi hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece ters örgülerle örüyoruz. Artırmalar yine örgümüzün ön yüzünde. O yüzden sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Şu anda şişimde 20 tane ilmeğim oldu. Yine artırma yapıyorum. Burada da her sırayı göstermeme gerek yok. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Örgümüzün ön yüzünde, başında ve sonunda artırmalar yapmaya devam ederek örelim. Yaklaşık 40 ilmek olsun. 40 ilmek olana kadar örelim. Sonra birleştirmeyi yapacağız. Ön ve arka tarafın. Örgümün sonuna geldim. Gizli artırmamı yapıyorum. Ve arka yüzde de bütün ilmeklerim. 22 tane ilmeğim oldu. Hepsini ters olarak örüyorum. Bizler ilerleyelim. Sonra yine beraber devam edelim. Tulumumun ön kısmını tamamlamış oldum. Şişimde 40 ilmeğe ulaştım. Örgümün her ön yüzünde, başında ve sonunda gizli artırma yaparak devam ettim. 40 ilmeğim var. Bu haliyle ön tarafı tamamladık. Yan taraflarda artırmalar yaparak ön ve arkayı birleştireceğiz. Arka taraftaki ters sıralarımı saydığımda bu aşamaya kadar 31-32 sıra örmüş oldum. Şuradaki ters sıralarıma baktığımda santim olarak da 10 santim çalışmış oldum. Şimdi arka tarafı biliyorsunuz 60 ilmekle tamamlamıştık. Ön tarafımızda 40 ilmek. Aslında ön tarafı da yine 60 ilmeğe ulaştıracağız. Başında ve sonunda artırmalar yapacağız tulumumuzun birleştirmesini yaparken. Dolayısıyla tulumumuzun beden çevresini 120 ilmekle örüp ilerleyeceğiz. Şöyle ki şurada hemen göstereyim. Yarım olan bir tulumum vardı. Ön tarafta şu şekilde artırmalar yapacağız. Ön tarafı da 60 ilmeğe ulaştıracağız. Sonra hemen örnek kurulumuna başlayacağız. Parçamızda en son gizli artırmaları yapmıştım. Örgümün ön yüzünden ilerlemiştim. Sonra arka yüzden bütün ilmekleri ters olarak ördüm. İpim bu tarafta. Bu tarafa bakıyor. Ön tarafta yine aynı şekilde en son ön yüzde gizli artırmalarımı yaptım. Sonra arka yüzden bütün ilmekleri ters olarak ördüm. Yine ipimin yönü bu tarafa bakıyor. Birleştirme yapabilmem için şu şekilde bu ön tarafın ön yüzünden ilerlemem gerekiyor düz örgülerle. Burada hem kenardan, burada hemen örgümün başında 5 ilmek artıracağım. Şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 ilmek artırdım. Sizler bildiğiniz teknikle de artırmanızı yapabilirsiniz. Şöyle çapraz bir görüntü verip şişime taktım. Artırmayı böyle yaptım. Hemen burada örgümü düz örgülerle örüyorum. Artırdığım 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örgümün sonuna doğru ilerliyorum. Artırdığım bu 5 ilmeği ördüm. Düz örgülerle örgümün sonuna doğru ilerliyorum. İlerledim. Şu haliyle şişimde 45 ilmeğim oldu. Burada da 5 ilmek artıracağım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ipim orta tarafa gelmiş oldu. Şöyle ikisini de tersini çevirdim. İpimi burada bağlıyorum. Bu aşamada misinalı şişe aktarmış olmanız gerekiyor. Ön tarafı örerken misinalı şişe geçmeniz gerekiyor. Eğer ki normal şişle örüp ilerliyorsanız. Çünkü tek misinalı şişe aktarıp örgümüzü yuvarlak örgü tekniğiyle dikişsiz olarak öreceğiz. Şimdi arka taraftaki 60 ilmeğimi örüyorum. Buraya işaret takalım isterseniz. Burası benim örgümün başlangıç kısmı olarak kabul edelim. Tur başlangıcı olarak kabul edelim. Şimdi 60 ilmeğimin olduğu yer burası. Arka tarafı örüyorum yani. Düz örgülerle. İlerledim. İşaretimden sonraki 60 ilmeğimi ördüm. Misinalı şişe aktarmış oldum. Burada da işaret alacağım. Yan tarafı olduğunu anlamam için. Aslında örgümüzü ikiye bölmüş olduk bu işaretleri alarak. Çünkü örgümüzün ilerleyen süresinde koltuk altında ayrım yapacağız. Şurada ayrım olacağı için bu işaretlerle ilerleyelim. Nerede ayrım yapacağımız konusunda işaretler bize yardımcı olacak.
Bu aşamada misinalı şişle örmek istemeyen arkadaşlarım aslında 2 parça halinde de örebilirler. Önce bu 60 ilmek olan çalışmayı arka tarafı çalışırsınız. 60 ilmeğe ulaştıktan sonra zaten model kuruyorsunuz ve yeterli uzunluğa gelene kadar sadece arka parçayı çalışırsınız. Ön parçayı da ayrı şekilde çalışmak isteyen arkadaşlarım da yine sağında solunda artırmalar yaparak 60 ilmeğe ulaşacaklar ve yine ön taraf içinde model kurulumu yaparsınız ve yeterli uzunluğa gelene kadar ön parçayı örersiniz. Tabii ön tarafın şurada bir detayı var. Bunları da tamamlayarak ön tarafı tamamlarsınız. Yanda dikişle birleştirirsiniz. Bizler misinalı şişle devam edeceğiz. Benim elimde aslında 60 santim misinalı şişim de vardı. Ancak elinde 60 santim misinalı şiş olmayan 1 metreyle ören arkadaşlarım için tekrar göstereceğim. Misinamın bol kısmını şöyle örgümün herhangi bir yerinden, yan tarafına doğru olan yerden çıkarıyorum. 1 metre misinalı şişle nasıl öreriz aslında onu defalarca anlattım ama burada da tekrar göstermek istiyorum. Şu şekliyle bol tarafı kenarından çıkardım. Çünkü iki şişimin ucunun bir araya denk gelmesi gerekiyor. Şöyle örgümün her iki ön yüzü bana bakacak şekilde şu haliyle birleştireceğim örgümü. Burada da işaretimi aldım. Çünkü 60 ilmeğim tam yarısı ya. Buraya işaretimi taktım. Ön taraf kısmı birleştiriyorum burada. Yine burada başında ve sonunda 5'er ilmek daha artıracağım. Çünkü şu an ön tarafta 50 tane ilmeğimiz var. Bir tane ördüm. İşaretten sonra bir gizli artırma yapıyorum. Birinci gizli artırma. Bir tane ördüm. Bir gizli artırma. Bir ör. Üçüncü gizli artırma. Bir tane ördüm. Dördüncü gizli artırma. Bir tane daha ördüm. Beşinci gizli artırma. 2 seferde yaptım çünkü çok ayrıklık bir mesafe olmasını istemedim şurada. Uzun bir hat görünmesini istemedim. İkinci sırada artırmamı yaptım. Bu şekilde daha yuvarlak bir hat olacaktır. Şimdi ilerliyorum. İlerledim. Misinamın bol kısmını çıkardığım yerdeyim. Tekrar şöyle çekiştiriyorum kablomu. İsterseniz biraz daha şuradan misinanın bol kısmını çıkarabilirsiniz. Örgünüz kasıyorsa. Şu şekilde yapıp iki taraftan da bolluğunu çıkararak örebilirsiniz. İşaretime doğru ilerlerken artırdığım 5 ilmek var ya, orayı görünce yine 5 ilmek artıracağız. Şöyle kontrol ediyorum. Açıyorum burayı. Şurası şöyle dikkat edelim. Burada 5 ilmeğim var. Bir tane daha örüyorum. Ve işaretimden önceki 5 ilmeğim 2, 4, 5. Burada bir gizli artırma yapıyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. Bir ilmek örüyorum. Üçüncü gizli artırma. Bir ör. Dördüncü gizli artırma. Bir ör. Beşinci gizli artırma. Bir ör. Tam işaretimin olduğu yere geldim. Bu haliyle artık işaretimden önce ve sonra 60 ilmeğim olmuş oldu. Tam örgümü ikiye bölmüş oldum. Şimdi işaretimi geçiriyorum. Düz örgülerle ilerlerken aynı zamanda hemen burada model kurulumunu yapalım. Arka taraftayım şu anda. Burası benim şu mor işaretimin takılı olduğu yer. Örgümün başlangıç noktası olarak kabul ettiğimi söylemiştim. İşaretimden sonra 10 ilmek düz örüyorum. On ilmek düzümü ördüm. Burada örneğimizi kuracağız. Şöyle ki
Şu tulumumda baktığımda burada arka tarafa 1, 2, 3, 4, 5 tane örneğim denk gelmiş. Yan taraflara örnek kurmayacağım. Zaten yan tarafa geliyor. Hemen üstüne denk gelmesini istemediğim için. Burada bir boşluğumuz olacak. Örnek kurmayacağım. Ön tarafa geçtiğimde de ortalayarak 3 tane örneğimiz olacak. Yine şöyle yan tarafa doğru bir boşluğumuz olacak. Düz örgülerle ilerleyeceğiz yani. Bu şekilde bir ilk aşamada modelimizi kuralım. Şimdi model kurulumuz zaten benim daha önce bu örneği çalışan arkadaşlarım tulum yaptık, hırka yaptık, bere yaptık. Onu yaptıysanız örneğimizin nasıl olduğunu biliyorsunuz ama bilmeyen arkadaşlarım için de zaten detaylı bir şekilde anlatacağım. İşaretimden sonra 10 ilmek düz olarak ördüm. Şişime şöyle bir atıyorum. Yanındaki 2 ilmeğimin yönünü düzeltip ikisini bir alıp düz olarak kesiyorum. İlmeklerinizin yönünü düzeltmeniz gerekmiyorsa bu işlemi yapmazsınız. Şu görüntüyü vermek için yapıyoruz bunu. Dışa doğru bir V görüntüsü olsun diye bu şekilde ilmeklerimin yönünü çevirdim. Şimdi devam ediyorum. Bu kestiğim ilmek de dahil arada 9 düz örüyorduk. 1, 2, 9 düz ördüm. Kestiğim ilmeği de sayarak. Yine buradan örneğimi kuracağım. Şişimi şu şekilde doladım. Yanındaki 2 ilmeğimin yönünü düzeltip ikisini bir alıp kestim. Bu kestiğim ilmeği de sayarak 9 düz örüyorum. 1, 2, 9 düz ördüm. Yine şişime doladım. Yanındaki 2 ilmeğimin yönünü düzeltip ikisini bir alıp kestim. Bu kestiğim ilmekle beraber 9 düz örüyorum. 1, 2, 3, 9 düz ördüm. Bir doladım. Yanındaki 2 ilmeğimin yönünü düzeltip ikisini bir alıp kesiyorum. Bu aşamaya kadar 1, 2, 3, 4 tane örnek çalıştık. Bir tane daha çalışacağız. Bu kestiğim ilmeği de sayıyorum. 1, 2, 3, 9 düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğimin yönünü düzeltip kestim. Şimdi işaretime kadar normal örüyorum. Kalan ilmeklerimi düz olarak. Bu yan tarafta da gri renkle işaret almıştım biliyorsunuz. Orada da işaret alalım. Misinanın bolluğunu tekrar çıkarıyorum. İşaretimi kadar ördüm. İşaretimi tekrar geçiriyorum. Şimdi işaretimden sonra 1, burası benim artırdığım ilmekler, 2, 3, 20 ilmek düz ördüm. İşaretimden sonra ön tarafta da örnek çalışacağız ya. 20 ilmek düz ördüm. Toplamda en son yaptığım kesme işaretinden, modelimdeki kesme işaretimden itibaren saydığımda da 2, bu kesmeyi yaptığım ilmeği de sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 ilmek örmüş oldum toplamda. İşaretten sonra da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ilmek düz ördüm. Her iki taraftan da saydım. Şimdi örneğimi kurabilirim. Şişime bir doladım. Yanındaki 2 ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. Şimdi bu kestiğim ilmeği de sayarak 9 düz örüyorum. Birinci ilmeğim, 2, 9 düz ördüm. Bir dola, 2 ilmeğin yönünü düzeltip
İkisini bir alıp kesiyorum. Bir tane daha model kuracağım. 1 2 3 9 düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin yönünü düzeltip kesiyorum. Ön taraf için de 3 tane örnek çalışacağımızı söylemiştim. Şimdi ilerliyorum işaretime kadar. Örneğimden sonra şu kestiğim ilmeği de sayarak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ilmek örmüş oldum. Şimdi burası benim mor takılı işareti olan yerim. Örgümün başlangıç noktası. İşaretimi geçirdim. Şimdi bir tur örgümü örmüş oldum. Örneklerimi de kurdum. Daha rahat ilerleyeceğiz. Artırmaları da yaptık. Örgümüzün bedeninde 120 tane ilmeğimiz var. Şimdi örneğimizi kurduk ya. Arka taraftan öremediğimiz için, sürekli örgümüzün ön yüzünde kaldığımız için burada hiçbir işlem yapmadan bütün ilmekleri düz olarak öreceğiz. Örgümün tekrar başlangıç noktasına geleceğiz. Hiçbir detay yok. Buradaki misinalı şişimizin çevresindeki bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Mor işaretimin takılı olduğu yere kadar bütün ilmekleri düz olarak örelim. Şu şekilde artırdığım ilmeğimde delik bir görüntü oluşuyor. Şu şekilde düz olarak örüyorum. Örgümüzün başlangıç noktasına gelelim. Sıramı tamamladım. Bütün ilmekleri düz olarak ördüm. Tekrar işaretim takılı olduğu yere geldim. Burada örneğimiz için ikinci aşama çalışmasındayız. Örneğimiz 5 ve katlarından oluşuyor biliyorsunuz. Baktığımızda örneğimizdeki 5 ilmeğimiz burası. Buraya kadar işaretimden sonra 8 ilmek düz örüyorum. 1 2 Zaten şu şekliyle gördüğümde şu delikli görüntü var ya, onun önünde 2 ilmeğim olacak ve ondan sonra da 2 ilmeğim olacak. Bu 5 ilmeğim örneğim olduğunu anlıyorum. Bu aşamada 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bu 2 ilmeğin yönünü düzeltip kesiyorum. İkinci aşama çalışmamız bu oldu. Kestikten sonra arada 5 düz örüyorduk. Kestiğim ilmeği saymadan. 1 2 3 4 5. Zaten şöyle baktığımda da örneğime gelmiş oldum. Burada delikli ilmeğim var ya, onun önündeki 2 ilmeği kesiyorum ve ondan sonraki 2 ilmeği kesiyorum. Şuralarda da dolama yapıyorum. Bu kadar basit. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola. 2 ilmeğin yönünü düzeltip kesiyorum. Kestikten sonra bu ilmeği saymıyorum bu sırada ben. 2 örneğimin arasında 5 tane düzüm oluyor. O şekilde anlayabilirsiniz. 1 2 5 düz ördüm. Şurası zaten örneğim. Saymasam da belli oluyor. 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir dola, bir düz ör, bir dola. 2 ilmeğimi yönünü düzeltip kesiyorum. 5 düz örüyorum. 1 2 örneğimi gördüm. Modelimdeki 5 ilmeğimi gördüm. 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir dola, bir düz ör, bir dola. 2 ilmeğimi yönünü düzeltip kesiyorum. Yine bir örnek daha var. Oraya kadar 5 düz örüyorum. 1 2 örneğimdeki 5 ilmeğimdeyim. 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir dola, bir düz ör, bir dola. 2 ilmeğimi yönünü düzeltip kesiyorum. Görüntümüz bu şekilde oluyor. Şimdi şu yan taraftaki düz ilmeklerimi öreceğim. Katı açılmış.
Bu yan taraftaki işaretimi de yine ilerleterek örüyorum. Şurası benim örneğimdeki 5 ilmeğim. Buraya kadar işaretten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmek örmüş oldum. Hemen bu 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola. 2 ilmeğimi düzeltip kesiyorum. Örneğimdeki ikinci aşamayı yapmış oldum. 5 düz örüyorum. 1, 5 düz ördüm. Örneğimdeki 5 ilmeğimi görüyorum zaten. Buradan 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola. 2 ilmeğin yönünü düzeltiyorum. Sizin ilmek alış şeklinize göre bu tarafta çevirmeniz gerekiyorsa bu tarafta çevirirsiniz. Burada çevirmeden örmeniz gerekiyorsa da hiç çevirmezsiniz. Tamamen sizin ilmek alış, ip tutuş şeklinize göre yanıltması sizi. Görüntü şöyle oluyor. Şu şekilde dışa doğru V bir görüntü oluyor. Bir tane daha örneğimiz var. Kesmemi yaptım en son ve 1, 2, 5 düz ördüm. Şöyle baktığımda örneğimdeyim. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola. 2 ilmeğimi yönü düzeltip kestim. Ön taraftaki 3 örneğimi de çalışmış oldum. Şimdi işaretime kadar olan yere düz örgülerle ilerliyorum. Bu turu da tamamlamış oluyoruz böylelikle. Örgümün tekrar başlangıç noktasına geldim. Burada yine hiçbir işlem yapmadan bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz. Mor işaretime kadar bütün ilmekleri düz olarak örüp geliyorum. Doladığım ilmekleri de böyle delikli bir görüntü oluyor. Açık olacak şekilde örüyoruz düz örgülerle. Sıramı tamamladım yine. Bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. İşaretimi geçiriyorum. Burası benim örgümün başlangıç noktası. Şu ipli olan yerde örgümün başlangıç noktası olduğunu anlıyorum. Zaten örüldüğü için de bunu anlarız. Örgümün başı sonu neresi. Şimdi burada 3. aşama çalışmasındayız örneğimiz için. Örneğimize doğru ilerliyorum. Şu şekilde işaretten sonra 1, 9, 10 ilmek düz ördüm. Burada yine kesme yapacağım. Kesme yapacağım nasıl anlarım? Şuradaki V kesme hattı var ya, V görüntü var. Onun önündeki 2 ilmeği keseceğimi anlıyorum. Zaten şöyle ki ilk örneği kurarken ki sayılar 3. sırayı yaparken de aynı şekilde oluyor. O şekilde de püf noktayı yakalayabilirsiniz. İlk örneği kurarken de işaretten sonra 10 ilmek düz örmüştük ya. Yine burada da 10 ilmek düz örmüş olduk. Zaten saymasak da nerede kesme yapacağımızı anlıyoruz. Şu kesme hattımın önündeki 2 ilmeği keseceğim. Ondan önce tabii bir dolama yapıyorum. Yine burada 2 ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. İkisini bir alıp kesiyorum. Bu kestiğim ilmeği de sayarak 9 düz örüyorum. Zaten kesme yapacağım yeri yine anlayacağım. Sayalım isterseniz. 1, 2, 7, 8, 9 düz ördüm. Baktığımızda da zaten şu kesme hattımın önündeki 2 ilmeğimi görüyorum. Burada kesme yapacağımı anlıyorum. Ondan önce bir dola, 2 ilmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 3. aşama modelimiz de tamamen böyle oluyor. Aradaki kesim ilmekle beraber 9 düz örüyorum. Bir dola bir kes yapıyoruz. Şu ajurlu ilmeğimi de örüyorum. Şu kesme hattımın önündeki 2 ilmeğimi gördüm. Bir dola, 2 ilmeğimi yönünü düzeltip kesiyorum. İlerliyorum. Burada 2 ilmeğimi keseceğimi gördüm. İlmeklerimin yönünü düzeltip kesiyorum.
Tulumumun arkasındaki 5 modelimi çalışmış oldum. Bu haliyle zaten örnek çalışmamız bitiyor. Bunun üzerine düz örgüler öreceğiz. 6 sıra, 7 sıra. 1, 2, 3, 4, 5 tane örneğimi çalıştım. Yan taraftaki, burada örnek yok zaten. Düz örgülerle ilerliyoruz. Tekrar bu örneğime doğru şu misinamı bolluğunu tekrar buradan çıkarıyorum. Örneğime doğru düz örgülerle ilerliyorum. Örneğime doğru ilerledim. Şu kesme hattımın önündeki 2 ilmeği görene kadar örüyorum. Burada bir dola, bu 2 ilmeğin yönünü düzeltip kesiyorum. Bu sırayı da bu şekilde örneğimizi çalışarak ve düzlere örerek şuradaki tur başlangıcına kadar gelelim. Turumu tamamlamış oldum. En son örneğimi çalıştım. Aradaki düzlerimi örerek işaretim takılı olduğu yere kadar geldim. Şimdi örmeye devam ediyorum. Düz örgülerle ilerleyeceğiz. Nasıl olsa örneğimizi çalışmış olduk, birinci örneğimizi. Bu arada düz örgülerle öreceğiz. Tam bunu şu arka taraftan örneğimden yukarı doğru 7 sıra olana kadar çalışacağız. Şurada göstereyim tekrar. Şu aradaki düzleri örüyoruz şimdi. Burada bir detay yok. Örgümüzün çevresindeki bu 120 ilmeğin döne döne işaretimizin olduğu yere kadar 7 sıra olacak şekilde örelim. Örgümün çevresini sadece düz örgüler yaparak ilerledim ve şöyle modelimden yukarı doğru saydığımda şuradaki modelimin hemen üzerindeki sıram var ya, orayı da saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra çalıştım. Ve örgümün başlangıç noktasındayım. Burada tekrar model çalışacağız. Yerini değiştirerek çalışacağız ve şu yan tarafa yapmamıştık ya. Buraya da sırası geldiğince tekrar model kurarak ve yerini değiştirerek çalışacağız. Şurada göstereyim. Buradaki tulumumda ikinci sıra çalışmamda bütün sırasını takip ettiğim gibi bütün beden çevresini model kurarak ördüm. Burada da şimdi dediğim gibi şuradan en son yaptığımız örneğimden yukarı şu sırayı da saydığımda 2, 4, 6, 7 sıra tamamladığımı görünce model kuruyorum. Modeli nasıl yerleştireceğiz? Bunu bilmeyen arkadaşlarım için şimdi anlatmaya çalışayım. Modelimiz 5 ve katlarından oluşuyordu biliyorsunuz. Ve arasında da 9 ilmeğimiz vardı. Kesmesi yaptığımız ilmekle beraber. Tam 2 ilmeğimizin, 2 örneğimizin ortasına denk getirecek şekilde çalışacağız. Bunu da nasıl anlayacağız? Şu örneğimizdeki en orta ilmeğimiz, şu ajurlu ilmeğim var ya, delikli olanın üzerindeki ilmeğimi ben baz alarak yeni örneğimi kuracağım yeri bu ilmeğimle buluyorum. En ortası. Bu ilmeğimden ileri doğru 5 ilmek sayacağım. 2, 4, 5. Doladıktan sonra 2 ilmeği bir alıp kesiyoruz ya. Bunu zaten bir ilmek olarak sayacağımız için 1, 2, 3, 4. Ortadaki ilmeğim 5 oluyor. Ve ileri doğru 4 ilmek sayınca da 9 ilmeğimiz olmuş oluyor. Diğer örneğimi de buraya çalışacağım. Baktığımda en ortadaki ilmeğim burası. 2, 4, 5 ilmek. Buraya model kuracağım. Ve ileri doğru baktığımda da işaretimden sonra 5 ilmek düz örmem gerekiyor. Beş ilmek düzümü ördüm. Şişime bir doladım. 2 ilmeğimin yönünü düzelttim. İkisini bir alıp kestim. 1, 2, 3, 4, 5. ilmeğim eğer aşağıdaki modelimin en ortasına denk geldiyse doğru yolda olduğumu anlıyorum. Şimdi 6, 7, 8, 9 düz ördüm. Bir dola 2 ilmeğimi yönünü düzeltip kesiyorum. İkinci modelimi kurmuş oldum. Yine kestiğim ilmeği de sayarak 1, 2, 5. ilmeğimi ördüm. Burada da kontrol ediyorum. 5. ilmeğim demek benim 9 ilmeğimin en orta ilmeği olduğu için elimin en ortasındaki ilmeğime denk geliyorsa doğru yoldayım demektir. Yine 6, 7, 8, 9 düzümü ördüm. Bir dola 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bu sıralamayla örneğimizi kurarak ilerliyoruz. İlk başta doğru kurduğumuz sürece ara ara da kontrol edelim. Modelimizi kurmaya devam edelim.
Burada da yan tarafa doğru ilerlediğimde tam şu ikisinin ortasına örneğimi kurdum. Yine 9 düzümü saydım. Bir dola, 2 ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. İşaretimin burada olmasının bir önemi yok. Saymaya devam ediyorum. Şurada kestiğim ilmeği de saydığımda 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ördüm. Bir dola, 2 ilmeğimi yön düzeltip kesiyorum. Tam burada da bir örnek çalışmış oldum. İşaretimizi burada yerini kaybetmeyecek şekilde örneğimizi geldiği gibi öreceğiz. En son kesmemi yaptım. 1, 2, 3, 9 düz ördüm. Bir dola, 2 ilmeğimi yönü düzeltip kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. ilmeğimi yine kontrol ediyorum. Aşağıdaki örneğimin tam orta ilmeğim, ilerliyorum artık. Tur başına kadar örneğimi kurarak. Örgümün başlangıç noktasına geldim. Şimdi burada işaretimi geçiriyorum. Diğer örneğime kadar bakalım. Arada 9 tane düzüm olması lazım. Şu kestiğim ilmeğim 2, 4, 6, 8, 9. Tamam. Şimdi bir turda hiçbir işlem yapmadan bütün ilmekleri düz olarak örüyorduk. Şimdi o sıramızı geçelim. Başlangıç noktasına kadar bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz. Sıramı tamamladım. Bütün ilmeklerimi düz olarak bir tur ördüm. Şimdi tekrar örgümün başlangıç noktasındayım. Bu sırada örneğimiz için ikinci aşama kısmındayız. Bunun için de ilerliyorum. İşaretimden sonra 2, 3 düz ördüm. Şöyle baktığımda da modelimdeki 5 ilmeğimi gördüm. Bu delikli ilmeğimin yanındaki 2 ilmeği kesiyordum. Buradaki 2 ilmeğimi de kesiyordum hatırlarsanız. Şimdi bu 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir dola, bir düz ör, bir dola, 2 ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. 5 düz örüyordum. 1, 2, 5 düz ördüm. Zaten örneğimi gördüm. 5 ilmek olan şu şekilde. Burada 2 ilmeğimi kesiyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola. İlmeklerimi yönünü düzeltip kesiyorum. Aynı şekilde yine sıra başlangıcına kadar örüyoruz. 5 düz ördüm. Şurası katı açılmış, onu düzelteyim. Modelimdeki 5 ilmeğimdeyim. Bu 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola. Bu yan taraftaki işaretin varlığından dolayı şaşıran arkadaşlarım oluyordur belki. Örneğimi çalıştım. Yanında 2 düz ördüm. Yine işaretimi normal geçiriyorum. Örmeye devam ediyorum. 3. düz, 4. düz, 5. düzümü ördüm. Hemen sıradaki örneğimi çalışıyorum. Tamamladım. Aynı zamanda tabii örneğimin ikinci aşamasını da tamamlamış oldum. İşaretimi geçiriyorum. Biliyorsunuz burada hiçbir işlem yapmadan bütün ilmekleri düz olarak örüyorduk. Yine bütün örgümüzün çevresini düz örerek örgümüzün başlangıç noktasına gelelim. Turumu tamamladım. Bütün ilmekleri düz örerek işaretimi geçiriyorum. Burada da örneğimiz için üçüncü aşamayı yapacağız. İşaretimden sonra 1, 2, 3, 4, 5 düz örmüş oldum. Ne yapıyorduk 3. aşamada? Şu kesme hattımız var ya, onun önündeki 2 ilmeğimi kesiyordum. Bir doluyordum. Bu 2 ilmeğimi yönünü düzeltip kesiyorum. Bu kestiğim ilmeği de sayarak aynen ilk örneğimi kurduğum gibi 9 düz örüyordum. 1,
2, 3. 8, 9 düz ördüm. Zaten şu kesme hattımı gördüm. Onun önündeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Hem sayarak hem bu şekilde anlayabiliriz. Bu üçüncü aşamayı da bu şekilde örelim. Örneğimizi tamamlamış oluyoruz. İkinci sıra örneğimizi. Tur başlangıcına kadar örnek çalışmamızı tamamlayarak gelelim. Sonra aradaki örneğimizden yukarı doğru aradaki düzleri çalışacağız. Örneğimdeki üçüncü aşamayı da tamamlayarak sıramı bitirdim. Tekrar örgümün başlangıç noktasındayım. Burada artık bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir işlem yapmıyorum. Bunu da 7 sıra yapıyorduk. Örgümüzün çevresini düz ilmeklerle 7 sıra örelim. Tekrar modelimizin yerini değiştirerek sıralarımı tamamladım. Aradaki düzlerimi ördüm. Şöyle baktığımda şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra çalışmış oldum. Tekrar örneğimiz yerini değiştirerek çalışma sırasındayız. Burada turumu tamamladım. İşaretimi koyduğum yerdeyim. İşaretimi geçiriyorum diğer şişime. Ve şimdi modelimi nereye koyacağıma bakıyorum. Aşağıdaki örneğimin en orta noktası olan şu ilmeğimden ileri doğru 5 ilmek sayıyorduk. 2, 4, 5. Tam da işaretimin olduğu yer. Burada şişime doluyorum. 2 ilmeğimin yönünü düzeltip hemen örneğimi kuruyorum. Şurada 2 tane örneğimin ortasına denk gelmiş oldu işaretimin olduğu yer. Bu kestiğim ilmeği de sayarak 9 düz örüyorduk. 2, 3, 9 düzümü ördüm. Bir dola 2 ilmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bu sıralamayla örüyoruz örneklerimizi kurarak. 1, 2, 3. örneğimizi çalışmış oluyoruz. Örneğimi kurarak devam ediyorum. Şu tur başlangıcım. İlerledim. Diğer yan taraftayım. En son doladım. İlmeğimi kestim. Bunu da sayıyorum. 1, 2, 9 düz ördüm. İşaretimin olduğu yere denk geldi tam yine. Burada bir doladım. İşaretimi geçirdikten sonra bir doladım. 2 ilmeğimi bir alıp yönünü düzelttikten sonra kesiyorum. Şu şekilde yine sıralamaya dikkat ederek örneğimi kurmaya devam ediyorum. 3, 9 ördüm. 2 ilmeğimin yönünü düzeltip doladıktan sonra kesiyorum. Örneklerimi kurarak ilerledim. Tekrar tur başına geldim. İşaretimi geçiriyorum. Bu sırada hiçbir işlem yapmadan bütün ilmekleri düz olarak örüyorduk. Bütün ilmeklerimi düz örerek turumu tamamlıyorum. Tabii ki işaretim tam modelimin ortasına denk geldiği için şimdi bakıyorum. İkinci aşamada kesmeler yapacağız ya. Şunu da örüyorum. İşaretimden önceki 2 ilmeğimi kesmem gerekiyor. Şöyle baktığımda şu ortadaki ajurlu ilmeğim, onun yanındaki 2 ilmeği keseceğim. Bunu örüyordum. Bu 2 ilmeği kesiyordum. Şimdi tabii burada aynı şeyi yapacağız. İşaretimden önceki 2 ilmeği kesmiş oluyorum. Bir doladım. Sonra işaretimi geçirdim. Bir düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğimin yönünü düzeltip kestim. Şu şekilde bir görüntümüz oldu. Devam ediyorum. Şu delikli ilmeğimin önünde 2 ilmek görünce bunun ikisini kesiyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola, 2 ilmeğimi yönünü düzeltip kesiyorum. Burada da örneğimiz için ikinci aşamayı yapıyoruz. İlerleyelim. Örgümün diğer yan tarafına doğru ilerledim. Burada da işaretim tam örneğimin ortasına denk gelmişti. Bakıyorum. Şu ajurlu ilmeğim önündeki 2 ilmeği gördüm. Burada 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. İşaretimi geçiriyorum.
bir düz ör, bir dola, 2 ilmeğimi yönünü düzeltip yine burada aynı şekilde çalıştım. Devam ediyorum tur başlangıcına kadar. Turu tamamladım yine. Burada bütün ilmekleri düz olarak örüyorduk biliyorsunuz. Bir tur hiçbir işlem yapmadan bütün ilmekleri düz olarak örelim. Sonra örneğimizin 3. aşamasını yapalım. Bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Tekrar tur başlangıcına geldim. İşaretimin olduğu yerdeyim. İşaretimi geçirdim. Burada kesme yapacağım yerdeyim tam da. Şu kesme hattım var ya, onun önündeki 2 ilmeğim var. İşareti geçirdikten sonra tam burada dolamamı yapıyorum. Bu 2 ilmeğimin yönünü düzeltip kesmemi yapıyorum. İşaretimi geçirdim. Bir dolama yaptım. Yanındaki 2 ilmeği kestim. Çünkü kesme yapmam gereken yerdeyim. Örneğimin 3. aşamasındayım çünkü. Şimdi kestiğim ilmekle beraber sayınca 9 düz örüyorduk. 1, 2, 3, 4, 8, 9 düzümü ördüm. Ve şu kesme hattım önünde de 2 ilmeğim var. Bu 2 ilmeği keseceğim. Yine bu sıralamayla bu sırayı da tamamlıyoruz işaretimizin olduğu yere kadar. 3. aşamayı yaptığımız için modelimizi tamamlamış oluruz. Üzerine gelen düz ilmekleri öreceğiz. Arada hiçbir işlem yapmadan yine 7 sıra burada olduğu gibi şu iki örneğin arasındaki düz sıraları yapacağımız gibi bu örneğin üzerine de yine 7 sıra örgümüzün çevresini düz örgülerle örüp ilerleyelim. Tekrar yeni örnek kurulumunda beraber devam edelim. Sıralarımı tamamladım. Aradaki düzlerimi ördüm ve 1, 2, 3, 4. örneğimizi çalışacağız. 4. örneğimizi çalışırken bütün çevresinde yine örnek kurmayacağım. Çünkü şuradaki tulumumu da göstereyim. Burada sonrasında koltuk altında lastik çalışmamız olacak ya. Şöyle takip ettiğinde çok lastik çalışmasına yakın olacağı için yine şurada birkaç tane 2 tane örnek kurmayacağız. Önde 1, 2, 3, 4 tane çalışmış olacağız. Arka tarafta da 1, 2, 3, 4 tane çalışmış olacağız. Şurada yine düz örerek geçelim. İstiyorsanız siz yine kurabilirsiniz. Ben lastik çalışmasına çok yakın olmasını istemediğim için koltuk altında. O yüzden zaten yan tarafa da geliyor. Koymayacağım. Şimdi şöyle çevirdiğimde tur başlangıcına geldim. Baktığımda şuralara koyalım. 1, 2, 3, 4 tane. Şu koltuk altına gelen diğer yerlere. Buraya çalışacağım. Örneğimi de nasıl hesaplarım? Kaç ilmek örüp gelmem gerekiyor? Bir önceki örneğim olan şu en ortadaki ilmeğim bu. Bu ilmeğim. Bu ilmeğimden ileri doğru 2, 4, 5 ilmek sayıyorduk. Burada dola. Şu 2 ilmeği kesiyorduk. Buradan ileri doğru da işaretime kadar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 düz örmem gerekiyor. İşaretimi geçirdim. 15 ilmek düz olarak örüyorum. ...15 ilmeğimi ördüm. Tekrar kontrol edelim. Bir önceki örneğimin orta ilmeği 2, 4, 5. Evet, burada örneğimi kurabilirim. Bir doladım. Yanındaki 2 ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. 9 düz öreceğim. Bunu da sayarak 1, 9 düz ördüm. Bir dola, ilmeklerimin yönünü düzeltip kesiyorum. Yine burada örneğimi çalışıyorum. Dokuz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. İlmeklerimin yönünü düzeltip kesiyorum. Baktığımızda 1, 2, 3, 4 tane örnek çalışmış olduk.
İşaretime kadar örüyorum kalan ilmeklerimi düz olarak. İşaretime kadar düz olarak ördüm. Şimdi ön tarafta da yine şurada bir örnek kurmayacağım. Bakalım burada nasıl yapmışım. Yine aynı şekilde çalışalım. Ön tarafta da 4 tane örnek kuracağım. 1, 2, 3, 4. Böyle baktığımda burada çalışacağız. 1, 2, 3, 4. Şu örneğimin ilmeğini baz alıyorum. Bu ortadaki ilmeğim 2, 4, 5 ilmek. Şuradaki ilmekleri öreceğim. Bir doladım. 2 ilmeğimin yönünü düzeltip 1, 2, 3, 4, 5. ilmeğim şu ortadaki ilmeğime denk geldiyse tamam. 5, 6, 7, 8, 9. Bir doladım. 2 ilmeğimi bir alıp kestim. Burada da 4 örnek çalışmış oldum. 1, 2, 3, 4. Şimdi işaretime kadar, yani burası benim tur başlangıcım. Örüyorum düz olarak. Sıramı tamamlamış oldum. Burada bir tur hiçbir işlem yapmadan bütün ilmekleri düz olarak örüyorduk. Sonra yine tur başlangıcına geldiğimizde toplamda bedenimizde 4 tane model çalışmış olacağız. Örneklerimizi nasıl çalıştığımızı biliyoruz. Bir tur hiçbir işlem yapmadan öreceğiz. Sonraki sırada örneğimiz için ikinci aşama örneğimizi çalışacağız. Yine hiçbir işlem yapmadan bir sıra öreceğiz. Sonra üçüncü örneğimizdeki aşamayı yapacağız. Yine aradaki birkaç sıra düz örer miyiz bilmiyorum. Hemen lastik çalışmasına başlayabiliriz. Bizler ilerleyelim. Şimdi ben bu sırayı düz örgülerle geçeceğim. Koltuk altındaki lastik başlangıcını beraber yaparız. Sıralarımı tamamladım. Sizinle beraber başladığım örnekleri ön tarafa gelen kısımda 4 örnek, arka tarafta da yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4 tane örnek çalıştım. Şu yan tarafları düz olarak ördüm. Sizler istiyorsanız yine sıralamanızı bozmadan örnek çalışabilirsiniz. Bu tarafları düz ördüm. Kurduğum örneklerimi tamamladım. Sonra örnek çalışmamdan sonra yukarı doğru baktığımda da 1, 2, 3, 4 sıra örmüş oldum. Şu yükseklik bel kısmı için bizim için yeterli. İçeriden şuradaki şu en kısa yerden yukarı doğru ters sıralarımı saydığımda 45 sıra çalışmış olduk. Örneğimizden de yukarı doğru ters sırama baktığımda 4 sıra ters çalışmış göründüm. Turumun başlangıç kısmına doğru ilerledim. Uzunluğumuz bu şekilde oldu. Santim olarak da ölçüsünü vereyim isterseniz. Şu en kısa yere baktığımda 14 santim çalışmış olduk. 14-14,5 santim arası. Bu aşamada yan taraflarda ve arka kısmını tamamen lastik olarak örüp ilerleyeceğiz. Şöyle şu işaret aldığımız yer var ya, burası bizim ön taraftaki lastik çalışmamız olacak. Ön tarafta da sadece sağında ve solunda 7 ilmek lastik çalışmamız ilerleyecek. Ama arka tarafta şimdi bütün ilmekleri lastik çalışmasıyla örüp ilerleyeceğiz. Şimdi örgümüzün ön tarafı burası. Şurası da tur başlangıcı. Tur başlangıcına doğru 7 ilmeğimiz bizim şu yan taraftan 7 ilmek
ayırıyorum. Bunu lastik olarak başlayalım hemen. İleri doğru 2, 4, 6, 7 ilmeğimi ayırdım. Hemen bir ters, bir düz olarak örüyorum. İşaretimi yine şöyle devam ettiriyorum. Bu arada kontrol ettim ben. Ön taraf için 60, arka tarafta da 60 ilmeğim olması gerekiyordu. Örgümüzü iki parçaya ayırmıştık. Bu işaretimden diğer işaretime doğru 60 ilmeğim. Yine burada da bu işaretten buraya doğru 60 ilmeğim olması gerekiyor. Yan taraflarda ajurlu yerleri çalışırken buradaki işaretimiz bir ilmek sağa veya sola kaymış olabilir. Hiç önemli değil. Şimdi ben buradan itibaren ileri doğru bakacağım. 60 ilmek olan yere tekrar şu işaretimi takacağım. Bir ilmek şöyle öne doğru kaymış. Şöyle düzelteceğim. Şuraya doğru getireceğim. Şimdi lastik çalışmasına sırası geldiği gibi devam ediyorum. 7 ilmek lastiğim olmuştu. Ön tarafta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters. Yanında düz olarak devam ediyorum. Sıralamam nasıl geliyorsa. Arka taraf için örerken ben lastiklerimin arasında 4-5 tane ilmek keseceğim. Çok bol olmasın diye. Şimdi onu rastgele yapacağız. İsterseniz yapmayabilirsiniz. Burada 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Nerede kestiğim bir önemi yok. Bir ters, bir düz örüyorum. Mesela burada da bir ilmek daha kesiyorum. İkinci eksiltmeyi yapmış oldum. 4-5 tane kessek yeterli. Burada da yine bir ilmek kesiyorum. Üçüncü kesmemi yapmış oldum. Burada da bir tane kesiyorum. Dördüncü kesmemi yapmış oldum. Bir tane daha keselim. Beşinci kesmemi yapmış oldum. Şimdi bir ters bir düz olarak devam ediyorum. İşaretimi o kadar düz ters olarak ördüm. Tekrar işaretimi geçiriyorum. Burada da 7 ilmek lastik çalışacağım. En son düz yaptım. Yedi ilmek lastik çalışmış oldum. Şöyle baktığımda 2, 4, 6, 7. 7. ilmeğim ters olarak denk geldi. Diğer tarafta olduğu gibi. Ortadaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum burada. Örgüm yine iki parça halinde işaretlerim duruyor. Arka tarafta kesme yaptım 5 tane ve 55 ilmeğim kalmış oldu. Ön tarafta da örgümün sağındaki ve solundaki 7 ilmeğim lastik, ortadaki ilmeklerim düz olacak. Sırası geldiğinde yine örneğimizi çalışacağız. Şu şekilde şurada tekrar göstereyim. Tabii ki ön tarafta da daralma olduğu için örnek sayımız da azalarak bu şekilde işleyerek devam edeceğiz. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Şuradaki lastik çalışmama kadar. İlerledim. İşaretimden önceki lastik çalışmama geldim. Burada tersimin üzerine ters, düzümün üzerine düz olarak örüyorum. Yedi ilmek lastiğimi çalıştım. İşaretimi geçirdim. Yine lastik çalışmama devam ediyorum. Arka taraftaki düzün üzerine düz, tersin üzerine ters olarak. Yine burada bir değişiklik yok. Örgümüzün ön yüzünden yine döne döne öreceğiz. Lastikleri lastik sadece ön tarafta şu ortadaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yeni örnek çalışmasına gelene kadar şu anda 1, 2, 3, 4, 5. sırayı geçiyoruz. İlerleyelim biz. Örerek devam ettim. Yeniden model kurma sırasına geldim. Çünkü en sonki örneğimden yukarı doğru baktığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra tersim görünüyor. Biliyorsunuz burada örneğimizin yerini değiştirerek tekrar model kuruyoruz. Aynı zamanda arka tarafta da ve yan taraftaki
lastiklerimi de çalışarak devam ettim. Burası tur başlangıcı değil. Örgümü şu an ön yüzündeyim. Zaten artık bir önemi kalmadı. Tabi işaretlerimiz duracak. Yan taraflar olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü arka taraftaki ilmekleri keseceğiz. Lastiğimizi bir miktar daha örüp. Şimdi ön tarafta sırası geldiği için örneğimizi çalışacağız. Burada da örneğimizi 3 tane çalışacağız. Tam şuraya. 1, 2, 3 da kalmıştım. Lastiğimi ördüm arka taraftaki. Ön tarafa doğru ilerlediğim yan taraftaki 7 ilmek lastiğimi çalışıyorum. Yedi ilmek lastiğimi çalıştım. Ve şu ortaya doğru ilerliyorum. Şuradaki ilmeğimi baz alıyorum. İleri doğru 2, 4, 5 ilmeğim. Buradaki olan bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmek düz öreceğim. Örneğimi kuracağım yere geldim. Tekrar kontrol ediyorum. İleri doğru 5 ilmeğim. Evet, burada bir doladım. 2 ilmeğimin yönünü düzeltip ikisini bir alıp kesiyorum. Dokuz düzümü ördüm. Bir dola, ilmeklerimin yönünü düzeltip tekrar örneğimi kurdum. Dokuz düzümü ördüm. Tekrar burada örneğimi kuruyorum. Ön taraf için 3 tane örnek çalışmış olduk. Yan tarafa doğru ilerliyorum. Şu lastik çalışmama kadar. Buradaki ilmeklerim düz. Sonra 7 ilmek lastiğimi örüyorum. Lastik çalışmama geldim. Ters, düz. Burada da arka tarafa doğru ilerlerken terslerin üzerine ters, düzlerin üzerine düz olarak örüyorum. Şimdi tekrar işaretimin olduğu yere gelince haliyle burada modelimi kurdum. Bir sıra hiçbir işlem yapmadan örmem gerekiyor. Tekrar buraya geldiğimde, bu başa geldiğimde ikinci aşamayı yapacağız. Sıralarımı tamamladım. Sizinle beraber örneği kurmuştuk. Arka taraftaki lastiğimi çalıştım. Ön tarafa doğru geldim. Sonra bu örneğimin üzerine bir sıra hiçbir işlem yapmadan ilmeklerimi düz olarak ördüm. Yine lastiğimi lastik olarak ördüm. Tekrar ön tarafa doğru ilerledim. Örneğimdeki ikinci aşama kısmı yapacağız. Burada da örneğime doğru ördüm, ilerledim ben. Şu yan taraftaki lastiğimi de çalıştım. Yanındaki düzlerimi ördüm. Örneğime doğru geldim. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Artık anladınız ama bir tane göstereyim istedim. İkinci aşamamızı da bu şekilde yaptık. Ön tarafta zaten 3 tane örneğimiz var. Bu 3 örneği çalışacağız. Şu yanlardaki düzlerimiz var tabii. Kalan ilmeklerimiz de lastik. Şimdi örneğimizi ikinci aşama çalışalım. Yine lastiklerimizi öreriz. Tekrar ön tarafa geldiğimizde hiçbir işlem yapmadan buradaki ön kısımdaki ilmekleri düz olarak örüyoruz. Bu ortadaki ilmeklerim de yanda 7 ilmeğim lastikti. Diğer tarafta da 7 ilmeğim lastikti. Orta taraftaki ilmek sayımın bir önemi yok aslında. 1-2 ilmek eksik veya fazla. Bu 46 ilmek. Çünkü biz 60 ilmek üzerinden çalışıyorduk ya ön taraf için. Kısa. Devam edelim, sonra tekrar yine beraber. Örneğimi tamamladım. Burada lastik çalışmamız da kaç sıra oldu ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra. Şu aradaki ters sıralarımı saydığımda 9 sıra örmüş oldum. Ön yüzden de örneğimi tamamladım ya, 3. aşamayı da yaptım. Bu sırada hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimi düz olarak örüp geçiyorum. Yan taraftaki lastiğimi çalışacağım 7 ilmek ve arka taraftaki bu 55 ilmeğimizi, işaretimizin, iki işaretimizin arasındaki bu ilmeklerimizi keseceğiz arka taraf için. Şimdi hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Lastik çalışmamda dediğim gibi 9 sıra olmuş oldu. Bu yan taraftaki 7 ilmeğimi de çalışacağım. Sonra ilmeklerimizi keselim. Şurada 2, 4, 6, 7 ilmeğimi çalıştım. İşaretimi alıyorum artık. Onunla işim bitti. Kesmeye başlıyorum.
Bildiğiniz gibi kesme yapabilirsiniz. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Tekrar şişime takıyorum. Bu şekilde işaretime kadar kesiyorum ilmeklerimi. Burada da ilmeğimi kesmem gerekiyor. Şöyle baktığımızda lastik çalışmam 2, 4, 6, 7. Arka taraftaki ilmeklerimi kesmiş oldum. Şimdi sadece ön tarafı çalışacağız. Nasıl olsa örneğimizi tamamladık. Buradan yukarı doğru arada sıra düzlerimizi öreceğiz. Sağındaki solundaki lastik çalışmamızı yapacağız. Aynı zamanda ön taraf için artık eksiltmeler yapmaya başlayacağız. Bu 7 ilmeğimizin dibinde. Şurada göstereyim. Lastiğimizi 7 ilmeğimizi öreceğiz. Düzlerimizde kesmeler yapacağız. Bu ortadaki düz ilmeklerimiz azalarak ilerleyeceğiz. Devam edeceğiz. Bu sırada kesme yapmayalım. İlmeklerimizi olduğu gibi ön yüzden düz öreceğim. Tabii ki bu 7 ilmek lastiğimi çalışıyorum. Ortadaki ilmeklerim düz. İlerledim. İlmeklerimi düz olarak ördüm. Yüzden sıramı tamamladım. Arka yüzde de şimdi arka yüzden öreceğiz. Başta ve sondaki 7 ilmek lastiğimi çalışacağım. Ortadaki ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Ancak arka taraftan örerken örgümün ters yüzünde lastik çalışmalarımızda farklı bir teknik uygulayacağız. Şuradaki ters ilmekleri örmeden alacağım. Hazır lastik çalışması dediğimiz. Çok esnek olmasını istemediğim için burada da aynı şekilde yaptım. Ön yüzde zaten bütün ilmekleri örüyorum. Düzleri de tersleri de. Arka yüzde sadece lastik çalışmamdaki tersleri örmeden alacağım. İstiyorsanız siz bu tekniği uygulamayabilirsiniz. Ben bunu da size göstermek istiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındaki ilmeğim ters. İpim önde olacak, ters örecekmişim gibi ama örmeden boş olarak şişime ters ilmeğimi geçiriyorum. İpimi arkaya aldım, düzümü ördüm. İpimi öne aldım, tersimi örmeden şişime geçirdim. İpimi arkaya alıp düzümü örüyorum. Öne alıyorum ipimi. Bunu yapmam gerekiyor ki ters ilmeği örecekmiş gibi ama boş olarak şişime geçiriyorum. İpimi arkaya alıp düzümü örüyorum. Lastik çalışmamı arka yüzde bu şekilde yapacağım. Ortadaki ilmeklerim ters. İlerledim, lastik çalışmama geldim. İlk ilmeğim düz. İpimi öne aldım. Ters ilmeği örmeden şişime geçiriyorum. İpimi arkaya alıp düz ördüm. İpi öne geçirip tersi örmeden şişime geçiriyorum. Son ilmeğimde düz örgümü çeviriyorum. Ön yüzde bütün ilmeklerimi örüyorum. Gördüğüm gibi düzleri düz, tersleri ters olarak ve örgümüzün ön yüzünde lastik çalışmasının dibinde kesmeler yapmaya başlıyoruz. 2, 4, 6, 7 ilmek lastiğimi ördüm. Hemen yanındaki 2 düz ilmeğimin yönünü düzeltip kesmemi yaptım. Artık bundan sonra örgümüzün her ön yüzünde başında ve sonunda lastiğimizin dibindeki düzlerimizi kesiyoruz. Ortadaki ilmeklerim düz. Nasıl olsa örnek çalışmama daha gelmedim. O aşamaya kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şişimde 9 ilmeğim kalana kadar düz olarak örelim. Şişimde 9 tane ilmeğim kaldı. 7 ilmeğim zaten lastik çalışmam. İkisi de dibindeki 2 düz ilmeğim. Burada da 2 ilmeğimi direkt kesiyorum. Yönünü çevirmeme gerek yok. Kalan 7 ilmeğimi bir ters bir düz olarak lastik çalışması örüyorum. Sizler ilmek çevirmeniz nerede gerekiyorsa orada yaparsınız. Ortaya doğru bir kesme hattı olmasını istediğim için yapıyorum. Şu hattı yakalamak için simetri olması açısından burada ilmeklerimi çevirerek öreceğim. Örgümü çevirdim. Baştaki ilmeğimi örmeden şişime aldım. Yanındaki tersimi örmeden ipin benden tarafına şişime geçiriyorum. Düzlerimi örüyorum. İpimi öne alıp tersi örmeden şişime geçiriyorum. Arka yüzde kesme yapmıyoruz zaten. Ortadaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlerledim, lastik çalışmamdayım. Düzümü ördüm. İpimi öne aldım. Tersimi örmeden şişime geçirdim. Düz ör, tersi örmeden şişine geçir şeklinde
Bu 7 ilmeğimi ördüm. Örgümü çeviriyorum. Burada bütün ilmeklerimi örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters. Evet, 7 ilmek lastiğimi çalıştım. Yine burada 2 düzümde ilmeklerimin yönünü düzeltip kesmemi yapıyorum. İlerledim. Lastiğimden önceki 2 düzümü kesiyorum. Lastik çalışmamı örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındaki tersimi de örmeden şişime geçiriyorum. Düzümü örüyorum. Tersi örmeden şişime geçiriyorum. Ortadaki ilmeklerim ters. İlerledim. Lastik çalışmamdayım. Tersleri örmeden şişime geçiriyorum. Bunu yaparken ipimizin önde olmasına dikkat edelim bizden tarafta. Sonra ilmeği şişimize geçiriyoruz tersi. Ön tarafta yeniden örnek kurma aşamasındayız. Baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra tersim olmuş oldu. Bunun içinde 3 tane örneğimiz vardı ya. Bunun 2 tane şöyle ortalayarak 2 örnek çalışacağız. Oraya kadar örüyorum. Tabi kesmemi yine yapacağım. Yedi ilmeğimi ördüm. 2 düzümü, lastiğimin dibindeki 2 düzümü yönünü düzeltip kesiyorum. Bir doladım. 2 ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. Yine bir önceki örneğime baktım. Ortadaki ilmeğim ileri doğru 5 düzümü gördüm. Bir dola 2 ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Kesiyorum. 2 tane örneğimi kurmuş oldum. Şimdi ilerliyorum. Lastiğimin dibindeki kesmemi yapıyorum. Arka yüzde lastik çalışmamdaki tersleri örmeden alıyorum. Ortadaki ilmeklerim ters. Tekrar örgümüzün ön yüzüne geçelim sonra. Arka yüzden sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtim. Tabi lastiğimin dibinde kesmemi yaptım. İlerledim. Arka yüzden ördüğüm için hemen burada ikinci aşamayı yapıyoruz. Örneğimdeki ikinci aşamada 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir dola, bir düz ör, bir dola, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bundan sonra artık zaten arka taraftan ördüğümüz için örgümüzün ön yüzünde hemen üçüncü aşamayı da çalışacağız. Sonra aradaki düzleri öreriz. Ve en sonunda da ortada bir tane örnek çalışacağız. Yanlardan kesmeye devam edelim. Lastiklerimizi dediğim gibi tersleri örmeden alalım. Bu şekilde ön kısmı daraltarak ve model yerleştirerek en sonunda sıralarımı tamamladım. Ön taraftaki ilmeklerimi keserek devam ettim. Ve şişimde şu an 34 tane ilmeğim kaldı. Örgümün her ön yüzünde bu 2 düzümde lastiğimin dibindeki 2 düzümde kesmeye devam ettim. Sırası geldiğinde örneğimi çalıştım. Arka yüzden zaten ortadaki ilmeklerimi ters olarak ördüm. Yine bu lastik çalışmamdaki tersleri örmeden aldım. Onun dışında başka bir detay yoktu zaten. Şu an şişimde 34 tane ilmeğim kaldı. Bu aşamada artık buradaki bütün ilmekleri lastik olarak çalışacağım. Yine ortadaki ilmeklerimi de lastik olarak öreceğim. Arka yüzden geçerken bu 7 ilmeğimi yine terslerini örmeden alacağım. Ama ortadaki lastik çalışmamı normal. Tersleri de düzleri de öreceğim. En son 34 ilmeğe düştü ya. Ön tarafta ben yine hiçbir işlem yapmadan bir sıra ön yüzden ördüm. Arka yüzden de ördüm. Şimdi lastik kurumunu yapacağım. Lastik çalışmama olan 7 ilmeği ördüm. Ters. Sıralamayı devam ederek yapacağım. Düz, ters,
düz. İlerledim, düz ters düz. 2 tane ters yan yana geleceği için burada bir ilmek eksiltelim. Şöyle 2 ilmeği bir alıp kestim, aynı zamanda tersimi ördüm. Düz ters sıralamamız şimdi denk gelmiş oldu. 33 ilmeğe düşmüş oldu bu şişimdeki ilmeklerim. Örgümü çeviriyorum. 7 ilmek lastiğimdeki tersimi örmeden yine şişime geçireceğim. Örmeden tersimi şişime geçirdim. Düzümü ördüm. İpimi öne aldım. Ters ilmeğimi örmeden şişime geçirdim. Ters ilmeği örmeden şişime geçirdim. Bu haliyle baktığımda 2, 4, 6, 7 ilmek lastik çalışmamı yaptım. Buradaki tersimi örüyorum. Düz, ters. Ortadaki ilmeklerimi yine ön yüzden de arka yüzden de tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğim. Örgümün başındaki ve sonundaki 7 ilmeğimi arka yüzde tersleri örmeden alacağım. Şişimde 7 ilmeğim kaldı. Burada da düzümü örüyorum. İpimi öne alıp tersi örmeden şişime geçiriyorum. Tersi örmeden şişime geçirdim. Son ilmeğimi düz olarak ördüm. Örgümün ön yüzünde yine düzleri düz, tersleri ters olarak hepsini örüyorum zaten. Bu şekilde lastiğimizi yeterli uzunluğa gelene kadar örelim. Ortadaki ilmekleri keseceğiz zaten. Bu sağındaki ve solundaki 7 ilmeğimi kesmeyeceğim. Onları bir miktar öreceğim. Askı çalışması olarak kullanacağız. Bu 33 ilmeğimi de lastik çalışmamı tamamladım. Ön yüzden şu ters sıralarımı saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra örmüş görünüyorum. Örgünün arka yüzünden bu hazır lastik çalışmasına 7 ilmeğimde devam ettim. Tersleri örmedim. Ortadaki ilmeklerimi örgümün arka yüzünde yine terslerimi örerek aldım. Bu ortada bir değişiklik yok. Normal lastik çalışmamı ördüm. Sadece bunu sağındaki ve solundaki 7 lastik çalışmamla yaptım. Şimdi bu uzunluk bizim için yeterli. Baştaki 7 ilmek lastiğimi örüyorum. Ortadaki ilmekleri keseceğim. Yine burada tersimi örmeden almaya devam ediyorum. Askı çalışmam bitene kadar bunu böyle yapacağım. 2, 4, 6, 7 ilmeğimi ördüm. Burada hemen ilmeklerimi kesmeye başlıyorum. Şişimde 7 ilmeğim kalana kadar. İki, 4, 6. Bu ilmeğimi de kesiyorum. 7. 2, 4, 6, 7. Buradaki ilmeklerim şişimde bekleyecek. Burada yine tersimi örmeden aldım. 7 ilmeğimi yeterli uzunluğa gelene kadar askımı çalışacağım. Örgümü çeviriyorum. Ön yüzde bütün ilmekleri örüyorum. Düz, ters. Arka yüzdeyim. Tersleri örmeden alıyorum. Çalışmamı ördüm. Tabi ucunda da bir ilik açtım. İlik kısmına kadar ölçeyim. Santim olarak bakalım. 21-22 santim. Hepsini ölçtüğümde de 24 santim çalışmış oldum. Bunun uzunluğunu siz kendi ipinizin kalınlığına, tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle katlayıp bakarsınız. Ona göre uzunluğunu ayarlarsınız. Şimdi diğer taraftaki askı çalışmamızı yapacağız. Arka yüzden geçip ilmekleri kesip bu askıyı çalışmıştık. Şimdi örgümün ön yüzünden devam etmem gerekiyor.
Şuradaki ayrıklık var ya, onu da gidermek için şuradan yakınındaki ilmekten taktım şişimi. İkisini beraber öreceğim. Hem orayı birleştirmiş oluruz. İkisini beraber ördüm ters olarak. Düz, ters. Arka yüzünde ilk ilmeği örmeden aldım. Ters ilmeğimi de örmeden şişime geçiriyorum yine. Burada ipimizi askı çalışmamda yeterli uzunluğa geldim. 21 santim ördüm. İliğimizi beraber yapalım isterseniz. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Düz, ters. 3 ilmeğimi ördüm. Şişime şimdi bir doluyorum şu şekilde. Hemen yanındaki 2 ilmeği bir alıp kestim. Nasıl denk geliyorsa, ters olarak denk geldiği için ilmeğimi ters olarak kestim. Yanında düzümü örüyorum. Ters. Örgümü çeviriyorum. İliğimi açmış oldum bu şekilde. Arka yüzden ilk ilmeği örmeden aldım. Yine tersimi örmeden şişime geçirdim. Düz. Buradaki artırdığım ilmeği örelim ters olarak. Düz. Buradaki tersimi örmeden şişime geçiriyorum. 2 santim daha örüyoruz. Sonra bu 7 ilmeği kesiyorum. Kapatıyorum. Bu kadar basit. Her iki askımızı da tamamlamış olduk. Ortası dikişimizi yapalım isterseniz. Düz örgüler olduğu için kıvrılıyor. Şimdi kalın olmayan bir dikişle birleştireceğim. Ucundaki kalan ipimle bunu dikişimi yapıyorum. Karşılıklı şu gördüğüm ilk başlangıçtaki tellerimi alıyorum. Oradan dikiyorum. Ortası dikişimi tamamladım. Diğer taraftan ben hemen ilmeklerimi çıkarıp lastik çalışmamı yaptım. Bu tarafta beraber yapalım. Dikişimizi yaptığımız için misinalı şişe ihtiyacımız var. Misinalı şişle ilmeklerimizi toplayacağız. Elinizde varsa 40 santimlik misinalı şiş de kullanabilirsiniz. Ya da yine benim gibi 1 metre misinalı şişle de ilmeklerinizi toplayıp örebilirsiniz. Şu haliyle katlı ya, hemen şuradan ilmeklerimi toplamaya başlayacağım. Örgümün ön yüzü bende kalacak şekilde uygun olan şu her yerden girerek ilmeklerimi toplayacağım. Ne çok sık toplayalım ne de seyrek toplayalım. Kasmasın. Orantılı bir ilmek çıkarma yapalım. Hemen yanındaki uygun yerden yine girdim. İlmeğimi çıkarıyorum. Çok sık topladığınızı düşündüğünüzde bir sıra, mesela şurada değil de bir üstteki yerden ilmeğinizi çıkarabilirsiniz. Burada hemen hemen her boşluktan giriyorum. Ya da şurada bir tane atlayayım. Herkesin örgüsüne göre çıkardığı ilmek sayısı değişebilir ama mesela benim burada 70 tane ilmek çıkarmıştım. Burada da aynı sayıda çıkarmaya dikkat edelim ki simetrik bir görüntü olsun. Yine buradan da ben 70 ilmek toplayacağım. Sizler örgünüze göre, örgünüzün büyüklüğüne göre ilmek sayınızı ayarlarsınız. Tam bir standardı yok aslında. Şurada bir tane yine atlıyorum. Üstteki yerden ilmeğimi çıkardım.
Şu yan tarafa doğru geldiğimde burada da uygun yerden giriyorum. Takip ediyorum. İlmeğimi çıkardım. Şuradan bir tane çıkaralım. Artırma yaptığımız yerin tam orta noktasından giriyorum. Şu boşluklardan girmiyorum delik oluşmasın diye. Şu ilmeğimin tam ortasından giriyorum. Delik oluşmasın diye. Mesela kasmaya başladığında buradan misinalı şişinizi çıkarırsınız. İpi tabi burada sıkarak ilmeklerimizi toplayalım. Örgümün çevresinden ilmeklerimi topladım. Tam 70 tane topladım burada da. Şimdi örmeye başlamak için şişimin ucunu çıkarıyorum. Düz yüzünde kalacağız sürekli ve tur başlangıcına geldiğimi anlamam için işaret takacağım bu yine burada. Şuraya işaret takalım. Bir ters bir düz örmeye başlıyoruz. İlk ilmeğimiz düz olsun. Düz, ters, bu şekilde düz ters olarak işaretimin olduğu yere kadar örüyorum. Başladığım yere tekrar geri geldim. Şimdi buradan kablomu uzatıyorum. İşaretimi geçiriyorum. Düzleri düz, tersleri ters olarak yeterli uzunluğa gelene kadar örüyoruz. Düzün üstüne düz, tersin üstüne ters olarak 7 sıra örelim. Sonra tekrar beraber devam edelim. Sıralarımı tamamladım. Bu uzunluk bizim için yeterli. İşaretimin olduğu yere geldim. Buradan işaretimi çıkarıyorum. Bununla işim bitti. Ve sıralarımı da saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra çalışmış olduk. İpimi de biraz uzun bırakarak kestim. Ucuna da iğnemi geçirdim. Buradaki kesme tekniğimizi farklı yapacağız. Sizler istiyorsanız normal bildiğiniz gibi kesme yöntemini de kullanarak buradaki ilmeklerinizi kapatabilirsiniz. Ama bu videoda ben hazır lastik kapama tekniği dediğimiz uygulamayı anlatmaya çalışacağım ben size burada. Şimdi burada misinalı şişim şu şekilde çekiştiriyorum. İlmeklerimi daha kolay alabilmek için şişimi şu şekilde başlangıç noktasına getirdim. İpimi de şöyle biraz çekiştireceğim. Burası gevşek olmasın. İlk baktığımda ilk ilmeğim düz, yanındaki ilmeğim ters. Hemen şöyle ilerliyorum. İkinci ilmeğim olan ters ilmeğim var ya, şu iki ilmeğimin arasından çıkardım. Şöyle ilmeğimin döndürerek girdiğimizi düşünelim. Buradan ipimi çıkarıyorum. Bu birinci aşama. Şöyle ipimi çekiyorum. Birinci aşama. İkinci aşama dediğim şu ilk ilmeğim düz var ya, buna bu şekilde düz örer gibi girdim. Şu şekilde. İkinci aşama ve aynı zamanda ikinci aşamada ilmeğimi şişimden çıkarıyorum. Şöyle serbest bıraktım, ipimi de çekiştiriyorum.
Üçüncü aşama. Ön tarafa geliyorum. Şu düz ilmeğimden şu şekilde giriyorum. İpimi çektim. Dördüncü aşama. Yine şu ters ilmeğim, ilk ilmeğime aynı şekilde giriyorum. Dördüncü aşamada da ilmeğimi çıkarıyorum. Bu kadar. Bunları tekrar edeceğiz sürekli kapatırken. Aynı şeyi yapıyorum yine. Şu ikinci tersim var ya, iki ilmeğimin arasından girdim. İlmeğimi şu şekilde iğnemi çıkardım. Bu yine benim birinci aşamam. İkinci aşamada düz ilmeğimi düz örer gibi giriyorum ve aynı zamanda ilmeğimi çıkarıyorum. Üçüncü aşama. Ön yüzdeki düz ilmeğimi şu şekilde giriyorum. Dördüncü aşama, ilk ilmeğim olan ters ilmeği yine aynı şekilde girdim ve ilmeğimi serbest bırakıyorum. Tekrar başa dönüyoruz. Birinci aşama. İkinci aşamada düz al, ilmeği bırak. Üçüncü aşamada bu şekilde giriyorum. Dördüncü aşamada tersimi bu şekilde al, ilmeği bırak. Aynı şeyi tekrar ediyorum. İki ilmeğimin arasından girerek şu tersimi şu şekilde girdim. Birinci aşama. İkinci aşamada düzümü düz örer gibi girdim, ilmeğimi bıraktım. Üçüncü aşamada düzüme giriyorum ama bu şekilde ipimi çekiştiriyorum. Bunu kontrol ederim. Çok gevşek yapmayalım. Bu üçüncü aşama. Dördüncü aşamada tersime girdim ve ilmeğimi serbest bırakıyorum. İlmeğimi serbest bıraktığım noktalar ikinci ve dördüncü aşama. Birinci aşama. İkinci aşamada ilmeği serbest bırak. Tabi iğnemi geçirdikten sonra. Üçüncü aşama. Düzüme giriyorum. Dördüncü aşama tersime giriyorum. İlmeği serbest bırak. Şöyle. Başa döndük. İlk aşamada ilk ilmeğim her zaman düz oluyor. Yanındaki ters oluyor. Birinci aşamayı yapıyoruz. İkinci aşamada ilmeği serbest bırakıyoruz. Üçüncü aşamayı yapıyoruz. Dördüncü aşamada ilmeği serbest bırakıyoruz. Böyle böyle ilmekleri kapatarak ilerlemiş oluyoruz. İlerledim. 3 ilmeğim kaldı. Dördüncü aşamada tersimi serbest bırakıyorum. Şöyle aynı sıralamayla devam ederek ördüm. Şu şekilde tekrar girelim ve kapatmış olduk. İpimi arka taraftan gizleyerek temizleyeceğim. Şu dizlerimin içinden geçiriyorum iğnemi. Ön yüzde belli bile olmuyor. Şuradaki ipimi de yine iğne yardımıyla içine alarak temizleyeceğim.
Bu haliyle bacak kısmındaki lastik çalışmaları tamamlamış olduk. İsterseniz tulumumuzu şu an askı detayındaki fırfır çalışacağız tabii ki. Sizler bu fırfır detayını yapmadan da tulumunuzu bu şekilde tamamlayabilirsiniz. İsterseniz buradaki ajurları da uygulamadan düz olarak sadece düz örgülerle tulumunuzu tamamlayabilirsiniz. Şu arka tarafına ortaya bir düğme dikersiniz. Şuradan iliklediğinizde tulumunuz tamamdır. Şimdi biz tabii askı detayındaki fırfırları çalışacağız. Örgümüzün düz yüzü bizde olacak şekilde şu koltuk birleştirme noktası var ya, koltuk ayrımının olduğu yer. Buradan şu yan taraftaki ilmeklerin, biraz benim iri iri gözüken ilmeklerim var ya, oradan yukarı doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ilmeğimi içine girdim. Buradan ilmek toplamaya başlayacağım. Şu askımın diğer uç kısmına doğru. Aynı zamanda ilmeklerimi toplarken İlk baştaki 16 ilmeğimi sık sık toplayacağım. Şu gördüğünüz her bir ilmeğin içinden batarken bir de aralarındaki küçük noktalardan girerek ilmeklerimi toplayacağım. Şimdi yaparken daha anlaşılır olacak. Şu şekilde girdim. İlmeğimi çıkardım. Buradaki mesafenin bir sayının da önemi yok. Göz kararı şöyle 2-3 parmak olacak şekilde yukarı doğru bakıp buradan ilmeğinizi çıkarabilirsiniz. Buradaki sayının da santim ölçüsünün de bir önemi yok aslında. Girdim buradan ve hemen yanındaki şu küçük boşluk var ya, iki boşluğun arasındaki aradaki küçük boşluktan da bir tane ilmek çıkarıyorum. 2 büyük boşluk, bu büyük boşluğun yanındaki küçük boşluk, bir büyük boşluk, hemen bu iki boşluğun arasındaki noktadan şişimi çıkardığımda belli oluyor zaten. Oradan isterseniz tığ yardımıyla da çıkarabilirsiniz. Büyük boşluk, aradaki küçük boşluktan girdim. Buradan da çıkarıyorum ilmeğimi. Boşluktan da girdim. Buradan da çıkarıyorum ilmeğimi. Büyük boşluk, aradaki küçük boşluk, iki, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Aradaki küçük boşluk 14, 15. Aradaki küçük boşluk 16 ilmek bu şekilde sık sık toplamış oldum. Şimdi artık şu ucunda yine aynı şekilde 9 ilmek, 10 ilmek kalana kadar her ilmeğin içinden bir tane çıkaracağım. Yanındaki bu büyük boşluktan çıkarıyorum. Burada sırayla tek tek çıkaracağım. Aralardan girmeme gerek yok. Çünkü bir sonraki sırada artırma yapacağız. Bir öreceğiz, bir gizli artırma yapacağız fırfır detayı için. Sıramı takip ederek her bir ilmeğimin içinden şuradaki görünen uygun yerlerden çıkarıyorum. Belli oluyor zaten şuralardan. İlerledim. Başta 16 ilmek olacak şekilde sık sık topladım. Sonra her bir ilmeğim içine tek tek batarak ilerledim. Şu ucuna doğru baktığımda da kenardan az çok belli oluyor. Çok önemli değil. 1-2 ilmek eksik veya fazla sayarak bırakmanız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane büyük boşluk olarak görüyorum. Burada da 16 ilmek sık sık toplayacağım. Girdim buradan birinci ilmeğim. Hemen yanındaki boşluktan giriyorum. Üçüncü boşluk, aradaki küçük boşluk, aradaki küçük boşluk. Burada da yaklaşık 16-15 ilmek olur. Hiçbir iki ilmek eksik veya fazla fark etmez bu. Bunun bir önemi yok. Bu uç kısmında da o sık sık ilmeklerimi topladım. Yaklaşık bakalım 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek olmuş. Önemli değil. Şuradan bir tane daha çıkarabilirdim. Bu ucu kısmı zaten arkadaki şu düğme detayına gelip takacağımız için çok da fırfırlı olmasına gerek yok. Örgümü çeviriyorum. Arka tarafta şişimde 16 tane ilmeğim kalana kadar hepsini ters örgülerle örüyorum. Bu arada şişimdeki ilmekleri sayacağım. Tabii bunun bir standardı, bir sayısı yok aslında. Aşağı yukarı kıyaslamanız açısından yine de sayayım. Sizin askınızın uzunluğuna, örgünüzün büyüklüğüne göre bu değişebilir. Şimdi ilmeklerimi sayacağım ki diğer taraftan da ilk etapta aynı sayıda toplayayım ve simetrik bir görüntü olsun. Benim ilmek sayım 76 ilmek olmuş. Sizlerin örgünüze göre bu değişebilir. Bunun bir standardı yok dediğim gibi. Şimdi bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. İlerledim ters örgülerle ve şişimde 16 tane ilmeğim var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Burada ilerlemeden örgümü çeviriyorum. Ve hemen artırmalar yapmaya başlıyorum. İlk ilmeği burada örmeden alalım ki delik oluşmasın. İpimi de şöyle biraz sıkıyorum. Şimdi yanında bir düz daha örüyorum. 2 tane örmüş oldum döndükten sonra. Bir gizli artırma yapıyorum. Bir ör, bir gizli artırma yap şeklinde. Şişimde 16 ilmeğim kalana kadar bu sırayı da bu şekilde geçiyorum. Fırfır detayını vermek için bir ör, bir gizli artırma yapıyoruz. Bu sıklığı sizler kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Mesela çok fırfırlı olmasını istemiyorsanız 2 ilmek örer, sonra bir gizli artırma yaparsınız. İlerledim bir ör, bir gizli artırma şeklinde ve şişimde 16 tane ilmeğim kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Örgümü burada yine çeviriyorum. Artık ortadaki ilmekleri öreceğiz. Sadece kenarlardan her dönüşte 2 ilmek dahil ederek örgümüze şu fırfır detayını çalışacağız. Şimdi burada ilk ilmeği yine örmeden şişime geçiriyorum ki delik oluşmasın. Şurayı da biraz sıkı tutuyorum ve ortadaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu artırdıktan sonra ilmeklerimi saymıyorum. Bunun bir önemi yok. Zaten fırfır çalışması ilmeklerimiz bir hayli artıyor. Birkaç ilmek eksik veya fazla olur, hiç fark etmez. Bu gizli artırmaları tabii kapalı olacak şekilde örelim. Açılmasın. Çapraz görüntü vererek attık ya gizli artırmayı. Şöyle kapalı olacak şekilde örüyoruz. Delikli bir görüntü olmasın. Şu şekilde. İlerledim. Şişimde 16 tane ilmeğim var. Zaten burada da bir ayrıklık oluşuyor. Belli oluyor. Burada 16 ilmeğimden 2 tanesini ters olarak örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Yine burada ilk ilmeği örmeden alıyorum. Ortadaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şöyle bir görüntümüz var. İlerledim. Kenardaki 16 ilmeğimden 2 tanesini de örüyorum. Ortadaki ilmekleri dahil ediyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum ki delik oluşmasın. Ortadaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlerledim. Kenarda 14 ilmeğimiz vardı. Burada 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Kenarda 12 ilmeğimiz kaldı. Örgümü çeviriyorum. Bu şekilde kenarlardan ilmek dahil ede örgümüze devam ediyoruz. Buradaki aslında fırfırın uzunluğunu da böylelikle ayarlamış oluyoruz. Daha kısa fırfır çalışmak istiyorsanız 3-3 alıp dönersiniz. Ya da daha uzun bir şöyle omuzdaki fırfır detayın uzun olmasını, geniş olmasını istiyorsanız da 1-1. Mesela 2-2 örersiniz. Son 4-5 tane ilmeğiniz kalır. Onları da 1-1 alarak örersiniz. Nasıl isterseniz bu ayarlamayı sizler yapabilirsiniz. Şimdilik biz 2 ilmek dahil ederek ilerleyelim. Başka bir detay yok zaten. Düz yüzden örüyorum. Bu kenardaki ilmeklerimden 2 tanesini dahil ediyorum. Sonra geri dönüyorum. Buradan da 2 ilmek dahil ediyorum. Geri dönüyorum, düz örüyorum. Böyle devam ederek ilerledim. Kenardan 2'şer ilmek dahil ede. Şimdi bu tarafta 4 ilmeğim kaldı. Diğer tarafta 2 ilmeğim kaldı. Şöyle 2 ilmeğim. Buradan yine 2 ilmeğimi dahil ederek döneceğim. Şişim çıktı. Şöyle.
Örgümü çeviriyorum. Bu dönüşleri biraz örerken sık örüyorum ki gevşek ve delik oluşmasın. Diğer tarafta kalan son 2 ilmeği de dahil ediyorum. Sonra ilerliyorum. Burada da 2 ilmek kaldı ya. Bunu da örüyorum. Arka yüzden geçerken bütün ilmekleri keserek bu fırfır detayını tamamlamış olacağız. Az önceki kenarda kalan 2 ilmeğimi de dahil ettim. Tekrar örgümün ön yüzünden ilerledim. Burada kalan son 2 ilmeğimi de dahil ediyorum. Kenardaki ilmeklerim bitmiş oldu. Şimdi arka yüzden bütün ilmeklerimi kesiyorum. Bütün ilmeklerimi kestim. Bu haliyle bu tarafı tamamlamış olduk. Diğer taraftaki bu sağındaki solundaki ipleri de içine alıp temizlersiniz. Şurada minik bir ayrıklık oluştu. Şuradan hem iğne yardımıyla birleştirip hem de ipinizi temizlemesini yaparsınız. Diğer tarafı göstermeyeceğim. Aslında simetrik bir şekilde çalışacağız. Yine örgümüzün düz yüzü bizde kalacak ve şu şekilde hemen bu uçtan başlayacağız. Bu uçtan yaparken nasıl yapmıştık? Şuradaki ilmeklerimiz var ya, sayılıyor. 9 ilmeğe kadar diyelim. Bu sayının da bir önemi yok aslında. Daha sık sık topluyorduk. 15-16 ilmek sık sık topluyorduk. Ortada her ilmeğin içinden bir tane alarak ilerliyorduk. Buraya kadar geliyoruz. Burada da şuradan yukarı doğru sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'uncuyu buraya kadar ilmek toplayacağız. Bir işaret takarsınız. İşaretimizi taktık. Tek tek toplayarak geldikten sonra şuraya kadar mesela, buradan da şu işaretime kadar yine sık sık ilmeklerimizi 16 ilmek olacak şekilde toplarız. Toplamda diğer tarafta kaç ilmek çıkardıysanız ben 76 ilmek çıkarmıştım. Burada da aynı sayıda çıkarmaya dikkat edelim. 1-2 ilmek eksik veya fazla olabilir. Yine bunun hiç önemi yok. Bu şekilde ilmekleri toplayalım. Sonra aynı mantıkla burayı öreceğiz. Kenarlarda 16 ilmeğimiz kalacak. Orta tarafı örerken kenarlardan 2'şer ilmek dahil ede tulumumuzu bu haliyle tamamladık. Her iki askımı da tamamladım. Arkadaki orta noktaya da düğmemi diktim ve ilikledim. Santim olarak hemen ölçüsünü vereyim. Tabi bu arada büyüklüğü benim örgüme göre, ipimin kalınlığına, elimin sıkılığına göre 3-6 ay arası uyumlu oldu. Sen tulumunu daha büyük yapmak isteyen arkadaşlarım, bizim tulumumuzun çevresi 120 ilmekti. Sizler bunu 130 ilmek olacak şekilde yaparsınız. Tabi uzunluğunu biraz daha uzun çalışırsınız. Genişliği zaten yine büyük olacaktır. Ona göre tulumunuzu tamamlayıp örersiniz. Daha küçük yapmak isteyen arkadaşlarım da yeni doğan gibi 110 ilmek olacak şekilde bedeninizi çalışırsınız. Öndeki ve arkadaki artırmaları ona göre yaparsınız. Biz 60 ilmekte bitirmiştik, arkayı da aynı şekilde. Santim olarak ölçtüğümde şu omuzdan A bitimine kadar en uzun yeri 41-42 santim. Bu yakadan A bitimine kadar 36 santim. Genişliğimiz de 25 santim olmuş oldu. Elimden geldiğince tüm detaylarıyla yine anlatmaya çalıştım. Siz yaptığınız örgülerinizi, tecrübelerinizi benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Başka çalışmalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.